Galatasaray Kayserispor'u 4-0 yendi ama bu maç bir galibiyetten çok daha fazlasıydı. Aslında bu bir takımın gözlerimizin önünde nasıl paramparça olduğunun hikayesi. Yani bugünkü analizimizde bir zaferi değil adeta bir felaketin anatomisini masaya yatırıyoruz. Gelin başlayalım. Analizi yapanlar durumu tek bir cümleyle özetlemiş aslında ve daha iyisi olamazdı. Bu futbol değildi, bu bir felaket senaryosuydu. Gerçekten de Kayserispor'un o gün sahada sergilediği performansı düşündüğümüzde bu cümle her şeyi anlatıyor, değil mi? İşte maçın ana teması da tam olarak bu aslında. Yani bu bir galibiyetten çok bir hediyeydi. Skor tablosuna bakınca 4-0'lık net bir sonuç görüyorsunuz ama asıl sormamız gereken soru şu: Galatasaray mı kazandı yoksa Kayserispor mu maçı resmen hediye etti? Evet, skora baktığımızda ne görüyoruz? Galatasaray 4, Kayserispor 0. Kağıt üzerinde ezici bir üstünlük gibi duruyor, değil mi? Ama işte bu rakamların arkasında yatan hikaye bambaşka. Bu profesyonel bir takımdan asla beklemeyeceğiniz, akıl almaz hatalarla dolu, neredeyse trajikomik bir hikaye. Peki bu çöküş nasıl başladı? Her şey henüz maçın başında gelen o ilk çatlakla, o inanılmaz hatayla başladı. Gelin filmi en başına saralım ve Kayserispor'un direncini tamamen kıran o ana. Düşünün, maç daha yeni başlamış, takımlar birbirini tartıyor ve saatler sadece 7. dakikayı gösteriyor. İşte tam o anda öyle tuhaf, öyle akıl almaz bir kendi kalesine gol geldi ki inanın ne olduğunu anlamak için pozisyonu kare kare incelemek gerekiyor. Bakın şimdi her şey nasıl gelişiyor. Sağ kanattan gayet sıradan bir orta yapılıyor. Savunmacı Aron Opoku topu uzaklaştırmak için hamle yapıyor ama ayağa kayıyor ve yere düşüyor. Buraya kadar talihsizlik diyelim. Ama sonrası yerdeyken yaptığı o kontrolsüz ters vuruş topu alıp kendi kalesine gönderiyor. İnanılır gibi değil. Galatasaray'ın bir şey yapmasına gerek bile kalmadı. Kayserispor adeta buyurun ilk gol bizden dedi. Eğer ilk gol sadece bir çatlaklıysa, ikinci gol tam bir zincirleme trafik kazası gibiydi. Yani peş peşe gelen öyle hatalar var ki profesyonel bir futbol maçından çok bir komedi filminden sahne izliyor gibiydik. Bu gol iki perdelik bir oyuna benziyor. İlk perde tecrübeli stoper Stefano Densville. Bakın üzerinde hiçbir baskı yok. Rahat pozisyonda ama ne yapıyor? Topu alıp direkt rakip forvete pas veriyor. Akıl alır gibi değil. İkinci perde bu hediye pası alan rakibe kaleci Bilay Bayazıt öyle bir panikle çıkıyor ki yaptığı faulle penaltıya sebep oluyor. Yani bir oyuncunun hatasını diğeri telafi edeceği yerde daha da büyütüyor. Sonuç dakika 26, skor 2-0. Hem de 2 tane affedilmez hatayla. İşte bu noktada insan ister istemez durup soruyor, değil mi? Galatasaray mı iyi oynuyor yoksa Kayserispor mu maçı hediye ediyor? 2 gol izledik ve ikisi de Kayserispor'un kendi eliyle rakibe verdiği goller. Kararı size bırakıyorum. Peki bu durum sadece bireysel hatalarla mı sınırlıydı? Maalesef hayır. 3. gole geldiğimizde görüyoruz ki sorun artık kişisel hataların ötesine geçmiş, bütün bir takım savunması sistematik olarak çökmüş durumda. Maçın 45. dakikası 3. gol geliyor ve insanın aklına şu soru takılıyor: Kayserispor savunması o sırada ne yapıyordu? Yani Galatasaray topu alıyor, orta sahayı elini kolunu sallayarak geçiyor, ceza sahasına giriyor. Peki Kayserisporlu oyuncular neredeydi? Neredeydi bu takım? Cevap mı? Cevap hem çok basit hem de çok acı. Hiçbir şey. Evet, hiçbir şey yapmıyorlardı. Oyuncular sadece izliyordu. Sanki sahada rakip takım değil de antrenman dubaları vardı. Galatasaray'da sanki bir şut antrenmanındaymış gibi rahatça gelip golünü attı. Ve hani derler ya, bir aksilik olunca hepsi üst üste gelir diye, Kayserispor için tam olarak öyle oldu. Arada bir pozisyon buldular. O da VAR'dan ofsayta takıldı. Maçın sonu gelmiş 94. dakika. Bu sefer de bir oyuncu ceza sahasında topa elle dokunuyor ve bir penaltı daha. 4. golde böylece gelmiş oldu. Unutmak isteyecekleri bir maçtan da öte tam bir kabus. Peki tüm bu yaşananların, bu hezimetin sahadaki sonuçları ne oldu? Yani puan tablosuna nasıl yansıdı? Gelin şimdi işin en kritik kısmına, yani sonuçlara bakalım. Tablo aslında her şeyi çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Galatasaray bu galibiyetle 49 puana ulaşıp liderliğini iyice sağlamlaştırıyor. Peki ya Kayserispor? Onlar 15 puanda kalıyor ve kendilerini bir anda ateş hattının, yani küme düşme bölgesinin tam içinde buluyorlar. Ve küme düşme hattı ne demek hepimiz biliyoruz. Sezon sonunda bu bölgedeyseniz bir alt lige düşersiniz. Yani bu mağlubiyet sadece kaybedilen bir 3 puan değil, bu Kayserispor'un Süper Lig'de kalma mücadelesinde çok ama çok tehlikeli bir viraja girdiğinin göstergesi. Ve tüm bu analizden sonra akıllarda tek bir büyük soru kalıyor: Kayserispor'un bu yaşadığı sadece kötü bir gün müydü, yoksa bu 4-0'lık hezimet takımın tüm sezonunu özetleyen çok daha derin, çok daha yapısal bir sorunun habercisi mi? İşte bu sorunun cevabı onların ligdeki kaderini belirleyecek.